Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sözünü vermiş olduğum hırkayı beraberce örüyoruz bu videoda. İçinde farklı motifler barındıran oldukça otantik etnik bir hırka. Çok fazla değişik motife boğup hırkanın güzelliğini, özelliğini yok etmek istemedim. Çok farklı motiflerle benim açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Birbirine uyumlu, birbirine yakın motiflerle daha güzel, daha kibar düştüğünü kanaat getirdim ve 8 adet motifle çalışmaya karar verdim. Bu 8 tane motifin birçoğunu zaten 5 tanesini daha önceden kanalımda tabii ki basit kare motif, hanım dilendi motifi, söğüt motif, Afrika menekşesi, bizim Gorgeous motifimiz gibi bu 5 tane motifi zaten size daha önce anlatmıştım. Kanalımda olmayan bu 3 motifi de çok yakın tarihte sizlerle paylaştım. Bu bütün motiflerin yapım linklerini bu videonun altına bırakıyor olacağım. Bu son 3 motif çok yakın tarihte. Hemen bu videonun öncesinde zaten sizlerle paylaşıldı. Birlikte öreceğimiz yeni renklerimiz kahverengi tonları. Birazdan onun renklerini sizlerle paylaşacağım ama görüp çok sevmiş olduğunuz bu rengin kodlarına gelecek olursam şayet yarn art cinsin 28'i, yarn art cinsin 48'i, yine yarn art cinsin 05'i ve şu görmüş olduğunuz grisi de 49'u. Tabii ki alternatif benzeyen renklerle de bu hırkayı örebilirsiniz. O zaman beraber yapımına geçmeden evvel yeni hırkamızın renklerine de bir göz atalım. Yeni renklerimiz ise bu hırkada Kartopu Cotton Love'ın kahverengisi K818, Alize Cotton Gold'un 67'si, Yarn Art cinsin 87 ve 71'ini kullanıyor olacağım. Bu hırka için 67 tane motifimizi hazırlayarak hemen hırkamızın yapımına başlıyoruz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Hırkamız için gerekli olan 67 tane motifi ördükten sonra arka parçayı ve önleri birleştirdim. Şimdi kolda birleşimi nasıl yaptığımı size göstereceğim. Kolu birlikte birleştiriyor olacağız. Ama öncesinde motiflerle ilgili tekrardan size bir detay vermek istiyorum. Şöyle ki motiflerimin son sırasının, yani şu en son kenarın trabzan sayılarının tutması gerekiyor ki ben bu iki motifi karşılıklı birbirine birleştirirken bir zorluk yaşamayayım. Bunun için de her motifin son sırasını 18 trabzana eşitledim. Mesela hanım bu Afrika menekşesini örerken son sıranın 18 olmasına özen gösterdim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu videodan önceki 3 videoda bu motifleri birlikte örmüştük. Çünkü bunlar daha önce kanalımda anlatımını yapmamıştım. Bunlar zaten üstü 18 şeklinde tamamlanıyor. Bakın 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. Bu da aynı şekilde 18 ile tamamlanıyor. Burada da 4 zincir çektiğimiz yere 4 tane trabzan ördüğümüzde aynen 18 trabzana denk geliyor. Şimdi söğüt motifi ördüğümüzde ise şu şekilde boşlukları doldurmamız bakın yeterli olacak. Şöyle döndürüyorum size. Köşe 2, bu köşede 2 var. 4, 4, 3, 3. Nasıl oluyor şimdi? 2, 6, 9, 12,
16 ve 18 ile bunu da eşitlemiş olduk. Buna geldiğimizde hanım dilendi de sonu 18'de maalesef kalmıyor bu sırada. Bunun için de şöyle bir yöntemle çözdük. Ortadaki şu 3 tane grubu 4 tane çalıştığımızda 4, 8, 12, 3 burada 15, 3 burada 18. Bunu da böylece 18'e tamamladık. Bu zaten yine birlikte ördüğümüz bir motifti. 18'e çok rahatlıkla tamamlanıyor. Burada ise 18'e yine tamamlanmadığından ötürü yapacağımız işlem şu. Bakın. Bir tek eksiltmemiz gerekiyor. Son sıraya kadar aynen basit kare motifimizi örüyoruz. Buraya geldiğimizde ilk trabzanın üstüne bir tane trabzan örmüyorum. Bakın. Hiçbir son sırada ilk trabzanın üstüne bir tane trabzan örmüyoruz. Böylelikle çok rahatlıkla buradaki sayı da tutuyor. Tekrar şöyle döndüreyim, bakın. İlkinde hiçbir şekilde batmadan öreceğiz. Siz de farklı motifler eğer ekledinizse son sırasını bir şekilde 18 tane trabzana denk getirirseniz rahatlıkla bu işlemi yaparsınız. Lakin burada biz 36'dan 40 bedene kadar bir hırka örüyoruz. Bir sıra fazla örmenizi öneririm. Hemen bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra, yani siz bu sıraları hepsini bu aşamaya getirdikten sonra aynı burada gösterdiğim mantıkla ördükten sonra her birinin üstüne bir sıra trabzanlı sıra örerek geçtiğinizde motifiniz otomatik olarak büyüyecek ve 42 beden üstüne çok rahatlıkla uygun düşecektir. Bunu da belirtmek isterim. Buradaki ortalama motif santimim şöyle söyleyeyim, 11,5 yani kimisi bir tık daha küçük olabiliyor, kimisi bir tık daha büyük olabiliyor. Mesela bu 12'ye yakın. Ama bu birleşirken sorun çıkarmayacak. Gördüğünüz gibi zaten bakın bütün motifler burada bir araya gelmiş durumda. Kol parçasında arka parçayı 5x5 25 olarak birleştiriyoruz. Kollardan 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani 3 çarpı 2 halinde de kolları birleştiriyoruz. 2 parçayı böyle, bir parçayı arka için böyle. 3 çarpı 3, 9 parçalık 2 taneyi de kol için birleştiriyoruz. Kol için birleştirme yaparken şunu hemen geriye alayım. Hemen motifleri de şöyle önüme güzelce dizeyim. Bakın, kol için birleştireceğim motiflerimi şöyle bir renk sıralamasıyla önüme koyuyorum. Renkleri bu şekilde, yani gözüme güzel gözüktüğü şekilde dizmeye özen gösteriyorum. Şunu şöyle mi alayım? Şöyle. Şuraya kahveli koyalım. Bakın. Şunu şöyle biraz daha şöyle yukarı alırsam nasıl dizdiğimi daha rahat göreceksiniz. Şunu biraz kaydıralım. 9 tanenin şöyle ve bunu da böyle koydum mu tamamdır. Şimdi artık bir böyle yapacağım. Daha sonra böyle ve böyle kaydırma yöntemiyle birleştirmeye başlıyor olacağız motiflerimizi. Aynı söylediğim gibi şu şekilde birleştirmeye başlarken ben buradan 2 tane sıradan motifimi alacağım. Şöylece alıyorum 2 motifimi ve birleştirme rengimi de aldım. İlmeğimi çıkardıktan sonra her iki motifin de arka yüzleri birbirine bakarak üst üste koydum. Yani çevirdiğimde ön yüzleri bana bakıyor. Ve köşelerine batıp bir sık iğne ördüm. Daha sonra her iki motifte de aynı noktaya batarak, bakın önce arkadaki motifin şurada V'sinin her ikisine de batıyorum. Her iki V'ye, yani
şu başak gibi görünen yerlerin ikisine de batıyoruz. Bakın aynı bu burada olduğu gibi şuradan da battım. İlmeği kaydırarak aralarından geçirdim. Tekrar buraya geldim. Görüldüğünü umut ediyorum. Şu şekilde battım. Buradan da battım. Kaydırarak arasından geçirdim. Battım. İlmeğimizi geçiriyoruz. Bu iki motifin bu kenarının sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonuna yaklaşıyorum. Bakın son trabzanım kaldı. Burada da son trabzanım kaldı. Kaydırarak içinden geçirdim. Daha sonra buradaki boşluğa batıyorum. Buradaki boşluğa da batıyorum. Yine kaydırarak geçirdim. Burada da artık bir zincir çekiyorum. Diğer iki motifi alacağım. Böyle duruyordu ya. Şimdi diğer iki motifi de arka yüzlerini birbirine baktırıp ön yüzleri dışa doğru alıyorum. Yeni aldığım motifin de hemen şöyle bir zincir çekip geldik. Unutmayın, şu ipi ortaya alıyorum. Bakın. Arkadan buna battım. Bu ip ortada kaldı. Buna da battım. Yine aynı şekilde ilmeğimi buradaki ilmeğimin içinden geçirip sıradaki trabzana arkadan batıyorum. Buradan da buna batıyorum. Arasından kaydırıp çıkardım. Şimdi şu motife geldiğimde ise bakın bu motifin şu dörtlü kısmını birlikte geçelim istiyorum. Oraya kadar aynen ilerleyeyim. Şundan sonra bunun burada 4 tane zincir çekmiştik ya. Her bir zincirin içine batıyorum. Zincire battım. Burada da karşısına denk gelen ilmeğe trabzana battım. Tekrar yanındaki zincire batıyorum. Burada da yanındaki tekrardan zincire ki şimdi ortasına batmak istediğim için teklide kalmak istemedim. Evet. Sonuncu zincirdeyim. Ve trabzana geçiş yaptık artık. Trabzana geldiğimde V'lere batmaya başlıyorum yine üstteki. Şimdi şöyle göstereyim size oradaki geçiş nasıl oldu. Bakın gayet muntazam, düzgün birleştirerek ilerledik. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Görüyor musunuz? Trabzanlar sona geldiğimde karşılıklı denk olarak bitiyor. Buraya geldiğimde tekrar buna batıyorum. Buna batıyorum. Aralarından geçirdikten sonra bir de zincir çektim. Ve sıradaki diğer iki motifi alıyorum. Aynı şekilde bir zincir çektim. Şuradakini de birlikte örelim. Nasıl yapıyorduk? Önce buna batıyordum. Bunu böyle ortaya alıp sonra buna ve aralarından ilmeğimi çıkartıp sırasıyla trabzanların üst V'sinden batıp aralarından geçiriyorum. Sonuna kadar da aynı mantıkla gösterdiğim şekilde birleştirelim. Sonuna geldiğimde bundan ve bundan geçirip tekrar ilmeğimden de çıkartıyorum. Bir de zincir çekip şimdi buranın sağlam olması açısından şurada dibine bakın dibine bir kez daha batıp aradan ilmek çıkartıp sıkılaştırıyorum. Sağlam olsun diye sökülmesin. Orayı sağlamlaştırarak örüyorum. Şimdi bu
ilmeği, ipi kestikten sonra ben böyle sallım saçak, bakın bu şekilde de böyle de bir birleşmemiz de oldu. Bunu da göstereyim. Sallım saçak dediğim gibi böyle biriktirmeden hemen anında buradan arka tarafından birleştirdiğim yerin ipimi geriye alıyorum ve aralarında gizlemeye başlıyorum. Şu şekilde. Ben daha sonra onu gösteririm. Şimdi yaparım size göstermek için. Hemen daha bu aşamadayken ipleri gizliyorum yani. Şimdi buraya geldiğimde de artık motiflerimi tek tek alacağım. Bunu bunun yanına, bunu bunun yanına, bunu da bunun yanına. Nasıl? Hemen tekrardan ilmeğimi çıkartayım. Şu iki motifi. Şunla bakın. Şu ikisi artık birleşiyor. Hemen köşeden batıp sık iğnemi ördükten sonra göstermiş olduğum teknikle kenarların sonuna kadar birleşelim. Bunu buraya birleştirdikten sonra bakınız buraya. Şimdi burada hemen yine bir zincirimi çekiyorum. Bu sıradaki motifi alıp hemen önce bundan sonra bundan batarak içinden ilmeğimi kaydırarak geçirdikten sonra aynı göstermiş olduğum mantıkla birleştirmeye yine iki kenarımızı devam edelim. Yani şöyle yatırıp hangi aşamada olduğumuzu göstereyim size. Bakın. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Burada da sonuna geldim. Hemen son işlemimi yapıp artık bu yöndeki son ekleyeceğim motifimi alıyorum. Onu da aldıktan sonra yine bildiğimiz yöntemle önce sağdaki motife ipi ortaya alıp soldakinin içinden de batıp ilmeklerin arasından geçirdikten sonra sırasıyla trabzanların üstünden kaydırma yöntemiyle birleşelim sonuna kadar. Bu yönle birleştirmiş olduk motiflerimizi. Şimdi açık kalan yerleri birleştirmekte sıra. Yani şu yönde devam edeceğiz. Bunun için de hemen şöyle katlıyorum. İlmeğimi de çıkarttıktan sonra buradan artık aynı yöntemle bu yönden birleşmeye başlıyoruz. İlk sırada şöyle bir sık iğne ile başlıyorum. Hemen ilmeklerin tepesinden kaydırarak bildiğimiz göstermiş olduğum teknikle şu geçiş noktasına kadar, şuraya kadar örelim. Burada sonuna kadar geldiğimde buradaki ilk bu motifteki köşelerde geçişte herhangi bir işlem yapmadan bir zincir çekiyorum. Daha sonra buraya geldiğimde de buradaki bakın köşelerin içine batmıyorum da üstündeki trabzanlara batıyorum. Şuraya pardon zincire batıyorum. Şu köşeden gözüken zincire batıyorum. Burada da zincire batıyorum. Arasından kaydırarak geçirdikten sonra göstermiş olduğum teknikle yeniden trabzanları birleştirmeye başlıyorum. Şimdi diğer kısımdaki geçişi de birlikte yaparız. Şuraya kadar geldim. Hemen üstten tekrar göstereyim istedim. Bakın son trabzanı buradan ve buradan batarak ipi içinden kaydırarak geçirdim. Herhangi bir başka işlem yapmadan bir zincir çekiyorum. Buraya geldiğimde de köşelerdeki zincirlerin içine batıyorum. Daha trabzana geçmeden evvel köşenin içine değil de zincirlerine batıp şöyle içinden kaydırıp geçirip sonuna kadar yeniden trabzanların içine batarak ilerliyorum. Aynı buradaki birleştirdiğim teknikle şimdi burayı da kapatacağım ve bir kol parçasını bitirmiş olacağız.
Kol için her iki parçayı böyle 3x3 9 motif olarak hazırlayacağız. Arkaya ise dediğim gibi 5x5 şöyle hemen de göstereyim bakınız. 5 çarpı 5 25 tane motifi de arka için birleştireceğiz. 6 çarpı 2 12 parçalık böyle iki parçaya da uzunca iki parçaya da ön için ihtiyacımız olacak. Elbette bu parçaları bu şekilde ayırmadan bir bütün halinde de birleştirmemiz mümkün. Ancak bu videoda bunu benim uzun uzun göstermem, açıp kadraja sığdırmam çok zor olduğu için ben böyle parçaları ayırarak birleştirmeye devam ediyorum. Sizler zaten bu hırkaları birleştirdikçe kazandığınız tecrübe ile daha büyük parçalar halinde de örmeye geçiş yapacaksınız. Ben ilerleme mantığını göstermeye çalışıyorum dilim döndüğünce sizlere. Şimdi arkayı birleştirdikten sonra ben burada hemen bir ön parçamızı da bakın iki motifi omuza verdim. Kol evini oluşturduk şu şekilde. Bakınız 3 motifli bir kol evi ve aşağıdan da 2-4 tane motifi yanlardan birleştirdim. Şimdi bu işlemi de birlikte burada yapacağız. Diğer tarafı. 2 çarpı 6 12 parçadan oluşan bu uzun cana ön kısmını aldım. Bu alttan 4 taneyi şu şekilde 1 2 3 ve 4 karelik kısmı birleştirip buraya geldiğimde bitireceğim ve buradan da böylelikle kol evi için alan bırakmış olacağım. Burada kestikten sonra ipimi hemen üst kısma geleceğim. Şu iki kenarını iki motifinde arkadaki parçanın iki kenarıyla şu şekilde birleştirip bu parçayı da buraya yerine oturtmuş olacağım. Ne yapıyorum hemen? İlk olarak buradan alttan başlıyorum. Dediğim gibi 4 karelik yeri beraberce birleştirmeye başlayalım. Aslında kol parçasında gösterdiğim tekniği birebir burada da uygulamaya devam ediyoruz. Hemen şu iki parçayı aldım. Sık iğne ile birleştirdikten sonra ilk trabzanlarına batarak birleştirme tekniğimi uygulamaya başlıyorum. Aynı göstermiş olduğum tekniği ortadaki geçişleri uygulayarak kol altına kadar gelelim. Kol altının olan yere kadar geldim. Bu son motifi birleştirmeyeceğim. O biliyorsunuz kol evi için gerekli olan motifimiz. Şimdi burada da finali de birlikte yapalım istedim. Bu iki tane trabzan. Burada artık şu köşeye ve buna da batıp şurada bir toparlama yapıp bir de şuradaki kenara da batıyorum. Bakın ipimi sağlamlaştırmak adına burada bir bütünlük sağlıyorum şu şekilde ve kestim. Bu ve bu üstteki motifle kol evimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi bu iki tane motifi de iki kenarlarını birleştirerek sırada bu üst iki motifin birleşmesi var. Aynı mantıkla da orada da başlayıp iki kenarını birleştiriyorum. Şöyle geldim. Hemen köşelerden sık iğneyle ve aynı mantıkla birleştirmeye devam ediyorum. Burada da omuzu da birleştirerek bakınız kol evini her iki tarafta da oluşturmuş olduk. Şimdi kolları yerine yerleştirmeden evvel hırkanın patını, yani daha küçük bir parçayken patını örmeye beraberce başlayalım. Daha sonra da kollarını yerleştiririz. Patı örmeye şu kol altından gelen bakın tam olarak şu kısmı kullanarak patı örmeye başlıyorum ki yani şu etek ucundaki iki motifin şu tarafında kalıyor. Kol altında başlangıç yerim kalsın diye öyle tercih ediyorum. Şimdi tığın üstüne ipimi aldım. Şurada herhangi bir şuradaki trabzanın tepesine batıp başlayayım. Ben yalancı hani trabzan kullanarak başlıyorum. Siz tabii ki zincir çekerek elinizin alışık olduğu sistemle de devam edebilirsiniz.
Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp bu ipi de gizleyeceğim. Sıradaki trabzanın üstüne batıyorum ve burada köşe boşluğuna geldiğimde üstüne bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra bu iki motifin çakıştığı yere ortasına batıp bir tane daha ikili trabzan da oraya örüyorum. Sonra buradaki köşeye geçiyorum. İkili trabzanımı da oraya ördüm. Trabzanların tepesine örmeye devam edelim köşeye kadar. Aynı göstermiş olduğum sistemle. Şayet bu motifin bu kısmına denk geldiyseniz orayı geçerken 4 tane ikili trabzanla geçeceksiniz. Hazır oraya da denk gelmişken göstermek istedim size. Şöyle bakın. Burada köşeye geldiğimde ise 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve 2 tane ikili trabzanımı yeniden aynı köşe boşluğunun içine çekiyorum. Trabzanların üstüne de ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Buradaki geçişlerim yine aynı. Bu ensedeki geçiş kısmına kadar aynen devam edelim. Tam olarak enseyi toparlayacağım noktaya geldiğimde ise bakın şimdi. Buradaki son üçlünün yani son öreceğim kenarın bir tane trabzanını bıraktım. Ona batıyorum. Bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Daha sonra buradaki köşeye batıyorum. Yine bir kere tutup tığımda bekletiyorum, çekip. Sonra bu orta noktaya batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Buradaki köşeye geliyorum. Yine orada da bir kere çıkıp tığda bekletip son kez de artık bu motifin ilk trabzanına batıp bu işlemi bu şekilde tekrarlıyorum. Tığımdaki 6 ilmeği ise beraberce öreceğim ve hemen yanındaki trabzanın tepesine gelip örmeye devam ediyorum. Tekrar bu toplama işlemini yapacağım. Kenarın olduğu yere kadar trabzanlarla yani buraya kadar trabzanlarla ilerleyeyim. Burada diğer tarafta da toparlama yapacağım. Yani ensedeki diğer köşeye de geldim. Hemen ilk trabzanın tepesine batıp çıkıyorum. Köşe boşluğuna batıp çıkıyorum. Burada kesiştikleri ortak noktaya batıyorum ve çıkıyorum. Köşeye geldim. Ve ilk trabzanın tepesine batıp çıkıp tığımdaki 6 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra ise aynı şekilde size göstermiş olduğum sistem ve teknikle örmeye devam edeceğiz. Ta ki ilk başladığımız noktaya kadar oraya geldiğimizde bir üste nasıl çıktığımızı göstereceğim ve o sıradan sonra artık her sırada nasıl yol alacağımızı da diğer bitmiş hırkanın üzerinde size göstermeye çalışacağım. Başladığım ilk sıranın sonuna geldim. Bakın şimdi. Burada son bir trabzanım var. Onun da tepesine batıp örüyorum. Şurada bir tane daha trabzanımız var. Ona da bakayım şimdi 1 2 tabii. Ona da batıyorum. Ve hemen bir üst sıraya nasıl geçtiğimi size göstermek istiyorum. Kaydırma yöntemiyle buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Daha sonra bir tane zincir çekip yükseliyorum minicik. Etrafında döndürüp ilmeğimi bunun arkasından geçirerek ilk bacağımı bu şekilde örüyorum ve her bir trabzanın tepesine ikili trabzanımı örerek devam ediyorum. Şimdi 3 sıra yani şöyle hemen bitmişin üstünde göstereceğim ama burada ilk olarak enseyi göstermek istiyorum size. Ensede biliyorsunuz şöyle toparlayarak bir geçiş yapmıştık. Buraya geldiğimde artık şimdi bunun üstünü örerken yine gelip bunların üstüne birer tane örerken bunu da tek bir trabzanmış gibi burada beşli toplama yaptığım yere bir kere batıp geçeceğim. Şimdi bitmişin üstünde şu şekilde göstereyim nasıl olduğunu. Bakınız.
İkinci sırasına dikkat edelim. Buraya ördüm. Bu trabzanın tepesini ördüm. Hepsinin toplandığı yere de bir tane örüp geçtim. Ondan sonraki sıralarda artık her trabzanın tepesine bir trabzan mantığıyla devam ediyorum. Bu hırkada 5 sıra ördüm. Bunda da 5 sıra öreceğim. Aynen bu şekilde devam ediyorum. 6. sırada da sık iğne örerek tamamlayacağım. Burada artık bu ensede şuradaki kesmeden başka bir işlem yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyeceğim. Etek ucunda ise köşelerde, bakın şimdi bu köşeleri nasıl yapıyorduk? Köşenin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. İkinci sırasında da bak burada yaptık bunu. Burayı biz bitirdik. Buraya geldiğimizde de aynı şekilde devam ediyorum. Buradan sonra artık 3'e geldiğimde köşelere 2 tane trabzan örmek yerine 1 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bir üstünde de öyle, burada da öyle. Sonra 3 tane sık iğneyi de bu boşluğa doldurarak bu sık iğne kısmına geldiğimde oradaki geçişi gösteririm zaten. Ama buradakileri detaylı anlatmak istedim. Yani 1, 2, 3.'ye geldiğimde köşenin içinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan mantığına ilerleyeceğim. Bunu illaki böyle yapmak zorunda mısınız? Tabii ki hayır. Ama şu muntazamlığa, düzgünlüğe bir dikkat etmenizi rica ederim sizden. Bu şekilde çok düzgün düştüğüne kanaat getirdik. Siz de şayet deneyerek baktınız sizin elinizden bir kasma yapıyor, bir toplama çekme yapıyor. O zaman siz boşluklara 2 trabzanla devam edebilirsiniz. Ben bunu bir alt bilgi olarak bırakmak istedim. Öyleyse 4 sıra daha biri ördüm. 4 sıra daha etrafını örüp sık iğne kısmında buluşalım. Patı 4 sıra halinde ördüm. 4. sırada artık tamamlamaya karar verdim. Çünkü benim için yeterli genişliğe geldi. Siz tabii ki daha geniş ya da daha kısa da örebilirsiniz ama arkası beşli motiflerde en az 3 sıra örmeyi mutlaka öneriyorum. Şimdi buraya geldim. Buradaki trabzanın tepesine batıp ipimi kaydırarak geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya yeniden batıp sık iğnemi örüyorum. Yani sık iğne sıramıza geçmiş olduk. Hemen yanındaki trabzana geliyorum. Sık iğnelerimi sırasıyla bütün aşağıdaki ikili trabzanların üzerine öreceğim. Bir tek farklı olarak köşelerde nasıl geçiyoruz? Köşeye geldiğimde onu da göstermek isterim. Köşeye geldim. Köşenin geçişinde ise 3 tane sık iğne örerek tamamlıyorum. Tekrardan trabzanların üstüne sık iğnelerimi örüyorum. Sık iğneleri tamamladıktan sonra artık kolların yerine yerleştirmesine geçebiliriz. Hırkamın etrafının patını 4 trabzan, bir sık iğne şeklinde tamamladım. Kolunu da bakın bu şekilde yerleştirdim kol evine. Şimdi buradaki kolu beraberce kol evini önümüze alıp yerleştirmeye başlayacağız. Tam olarak yerleştireceğim yer burası. Aynı hırkanın bütününde uyguladığım tekniği burada yine kolu birleştirirken de uygulayacağım. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum ve kol parçasını alıyorum. Burada bu yeni motifle burada karşıda kol evinde olan motifi şu şekilde köşelerinden bir sık iğne ile tutturuyorum. Daha sonra trabzanların üstünden kaydırmayla yine birleştirmeye başlıyorum. İlk önce buradan, sonra bundan arasından kaydırarak geçiriyorum. Şimdi iki motifin birleştiği yere kadar devam edeyim. Şu kısma kadar yaklaştım. Bakın. Şimdi burada son trabzanlardan kaydırıyorum. Ve yeni motife geçmeden evvel burada köşelerden de bir kaydırma yöntemiyle çıkartıyorum. Bir zincir çekip yeni motiflerin köşelerinden de kaydırarak çıkartıyorum ve burada da bir zincir çekip trabzanların üstünden birleşmeye devam ediyorum.
İkinci motifi de geçtik kenarını. Şimdi istedim ki burada da beraber geçelim. Burada da yine köşelerden şöyle battım. Kaydırarak geçirdim. Bir zincir çekip sıradaki motiflere geçerken onların da ilk köşelerinden kaydırarak çıkartıyorum ilmeğimi. Zincirimi çekip tekrardan trabzanların tepesine batarak kaydırmaya devam ediyorum. Son motifteyiz. Kol altına kadar birleşerek gelelim. Kol altına geldim şu anda. Bakın tam olarak şöyle bütün motiflerin olduğu yerdeyim kol altında. İlk olarak bu ve bu köşeden kaydırarak bir çıkıyorum. Daha sonra ise hemen şu karşıki şu karşıki tarafa da bir kez batıp bir kaydırarak orada da bir toparlama yapıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra ise buradaki motifin artık karşıda birleşeceğim kol evini oluşturacağım motifin köşesine ve bu alttaki motifin köşesine batıp ilmeğimi aradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip trabzanların tepesine batarak birleşmeye devam ediyorum. Şöyle şuraya kadar aynı şekilde geleyim. Buradaki geçişi birlikte yapalım. Buraya kadar bakın geldim şimdi. Geçişi yapacağım. Son trabzanlara batarak ördüm. Burada köşelere de batıyorum. Bir oraya, bir oraya. İlmeği çıkartıyorum. Bir zincir çekip burada da bu köşe ve bu köşeye batıyorum. Tekrardan ilmeğimi çıkartıyorum ve trabzanların tepesine batarak ekleme işlemimi yapmaya devam ediyorum. Kol ağzına kadar aynı mantıkla aynı şekilde birleştirelim. Kol ağzına kadar geldiğimizde ise hemen şu ve bu köşeden kaydırarak çıkıyorum. Burada bir zincir çekip hemen yan tarafa yine kaydırmayla geliyorum. Ve bir zincir çekip yükseldim. İlk yalancı trabzanımı örüyorum. Hemen yanına trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek ilerleyeceğim. Şimdi diğer kolda hemen size göstermek istiyorum. 3 sıra ikili trabzanlarımı örüp bir sırada sık iğne ile aynı etrafında olduğu gibi tamamladım. Şu geçiş noktasına kadar ikili trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Şu kısma geldiğimde ise hemen ilk olarak köşenin içine bir tane ikili trabzan, bir tane bu kesiştikleri noktaya batıp bir ikili trabzan, bir tane bu köşenin içine, daha sonra da trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar öreyim. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Sonuna geldiğimde bu köşenin içine de bir tane ikili trabzan ördüm. Şu çakıştıkları yere de batıp hemen tam orta noktaya batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp yalancı trabzanla yükseliyorum. İşte bu mantıkla da trabzan sıramı 3 sıra halinde tamamlayıp bir üst sırada sık iğneli kısma geçelim. 3 sıra trabzanımı tamamladım. Şimdi
Burada yine ilk ördüğümün tepesine batırarak kaydırmayla geliyorum ve aynı bulunduğum noktaya batıp ilk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra sırasıyla bütün ikili trabzanların tepesine bir sık iğne örerek ilerleyelim. Başladığımız noktaya kadar. Hırkamızda finale geldik. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur diye tahmin ediyorum. Beden büyütme ile ilgili şöyle önerilerim olacak size. Bu hırka 36'dan 40 bedene kadar uygundur. Hemen şöyle ölçü de vermek istiyorum size. Önüme aldım. Daha bakın elimden bittiği gibi yatırdım. Hemen 55 santim diyebilirim. Şuradan da işte 3 santimini düşsek 55 110, yani 107-108 santim civarı diyebilirim. Boy uzunluğuna da gelecek olursam şayet 67 santimde boyu var hırkamın. Motifleri bir sıra trabzan sıralarıyla büyütebileceğiniz gibi kol altına motif ekleyerek de hırkanın bedenini büyütebilirsiniz. Yani bunu tam açtığımızda 10 motif yaparak 9 değil de arkayı 5 değil, o zaman arkayı 4 yapıp 2 motif de kol altına yerleştiriyoruz. Öyle de büyütebilir. Birer sıra trabzan geçerek de büyütebilirsiniz. 40 beden üstüne bunu öneriyorum mutlaka. Toplamda 700 gram civarı ip gitti. Şu koyu kahverenginden, yani Kartopu Koton Love'dan 250 gram civarı, diğerlerinden de 150'şer gram civarı diyebilirim. 700-750 gram diye düşünün. Ona göre ayarlayın bu beden için ve bu boy için. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür etmeden önce hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz de motivasyonumu arttırmış olursunuz. Her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.